aklına gelen ilk gazı söyler misin? Doğalgaz. Havada bulunan gaz. Hava. Tamam, havanın içindeki gazlardan birini söyle. Azot. Doğru ama o değil. İlk akla gelen. Helyum. İlk aklına o mu geldi, havanın içindeki gaz? Oksijen. Oksijen değil ya. Karbondioksit. Karbondioksit. Tam söyleyecektin biliyor musun? Tam söyleyecektin değil mi? Tam söyleyecektin. Gerçekten. Peki karbondioksit... Ben de şaşırdım. Karbondioksitle suyu birleştirirsen ne olur? Sulu karbondioksit. Abi tamam, ben sana soru sormuyorum ya. Karbondioksit gazı suda çözündüğünde şöyle bir reaksiyon oluşuyor arkadaşlar. Kimyasal formülünü buraya yazalım. Karbonik asit deniyor buna. Karbonik asit çok zayıf bir asit fakat önemli de bir asittir kendisi. Suda çözülmüş olan karbondioksit gazı nükleasyon denen bir tepkime sonucu tekrardan gaz haline gelebilir. Genellikle çok kararsızdır. Hızla karbondioksit ve suya ayrışır. Suda çözünen karbondioksit ile oluşan bu asit içeceklerden okyanuslara kadar birçok yerde bulunabilir. Şimdi gelin dilerseniz bu karbonik asiti yakından inceleyelim. Malzemeler: maden suyu, kuru meyve, yumurta, buz, beher. Evet, şimdi maden suyunu açıyorum arkadaşlar şöyle. Zaten duydunuz gaz çıkışını. Döküyorum bardağıma. Şimdi bakın, şöyle küçük bir üzüm tanesi var. Atamadım ya. Şuraya atamadım ya. Bakın attım, dibe çöktü. Hop, tekrar yukarı çıktı. Hop. Ne yapıyor? Üzüm askıda kaldı. İndi aşağıya. Hop. Yukarı çıktı. İndi. Hop. Yukarı çıktı. İndi. Arkadaşlar, üzüm yerinde durmuyor. Hop. Tekrar indi. Hop. Çıktı. İnecek mi, kalacak mı orada tekrardan? Bakalım. Ne yapıyor şu anda kendisi? İçine su doluyor. Üzümün aşağı iniyor. İçeride aşağıda suyu bırakıyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Ne, sence öyle olabilir mi ya? Buna gerçekten inandın mı bu söylediğine? Kendi bilimselliğimle açıklamak istedim. Senin bilimselliğinle açıklanacak bir şey değil. Sen çok üst düzey bir bilim şey. Azıcık müdahale ettim. Battı bu sefer de ya. Çıkar mı yukarı? Aha, vallahi çıkıyor. Ya bu nasıl oldu arkadaşlar? Aha, bak, bir iniyor bir çıkıyor. Üzüm boğuluyor mu lan? Kötü şaka. Buna kötü şaka alert. Arkadaşlar bakın, burada ne görüyoruz biliyor musunuz? Nükleasyon. Nükleasyon neydi? Suda çözülmüş olan karbondioksitin tekrardan gaz haline geçmesiyle. Bakın, aşağı doğru indiği anda üstünde kabarcıklar oluşuyor. Bakın, iniyor, tekrardan yukarı çıkıyor. Zaten yukarı çıkmasının sebebi de bu kabarcıklar. Karbondioksit kabarcıkları. Gazı ne yapıyor? Hop, sıvının içerisinde yukarı çıkmasını sağlıyor. Yukarı çıktıktan sonra tekrardan batmasının sebebi de bu aşağıda oluşan kabarcıkların yukarı çıkarken patlaması. Patlayınca bu tekrardan hop aşağıya doğru düşüyor. Bu süreç böyle, bakın, devamlı bir sirkülasyon halinde devam ediyor. Burada nükleasyonun kuru üzüm örneği. Neden kuru üzüm kullandık? Çünkü kuru üzümün yüzeyi pürüzlü arkadaşlar. Ve bu pürüzlü yüzeyler nükleasyon için, faz değişimi için daha düşük bir enerji bariyeri imkanı sağlıyor. Yani Türkçesi, faz değişimini kolaylaştırıyor. Pürüzlü yüzey. Bu pürüzlü yüzeylerde gaz kabarcıkları daha kolay oluşuyor. Evet, şimdi bir de bunu yumurtayla deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle yeni sodalarımı açayım. Şimdi bakın, şöyle yumurta, normal yumurta atıyorum içeriye. Arkadaşlar bakın, yumurtayı attım. Şu an yumurta yukarı çıkmıyor ama çünkü dediğim gibi ağırlığı çok fazla. Fakat şunu anlayabiliyoruz. Kabarcıkları daha net görebilelim diye. Yumurtanın kabuğunun o kadar da pürüzsüz olmadığını aslında anlamış olduk. Bakın, gördüğünüz gibi normalde yumurtanın yüzeyinde pürüz bana öyle hissettirmez. Ama gördüğünüz gibi burada pürüzlü bir yüzeye sahip olduğunu yumurtanın da anlamış olduk. Çünkü bakın nasıl gaz çıkışı oluyor. Farkında mısınız? Bu gaz tabii ki bunu yukarı çıkartmaya yetecek kadar bir gaz değil. Fakat burada pürüzlü yüzeyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Demek ki
pürüzsüz zannettiğimiz o yüzeylerde de bir pürüz var. Arkadaşlar şimdi bir de buz deniyoruz. Bakın şöyle buz. Buz deyince de insanın aklına pürüz gelmiyor. Böyle pürüzsüz bir şeymiş gibi hissettiriyor bana. Bakalım buzda nasıl bir etki göreceğiz. Bir deneyeyim bakayım. Şöyle pürüzlü bir, bayağı pürüzlü bir. Bak şimdi. Bak beyazlığı görüyor musunuz? Bak. Şimdi yıkayayım bir parça. Bak. Neden yıkadım buzu? Çünkü yüzeyini pürüzsüzleştirmek için arkadaşlar. Pürüzlü yüzeylerde çok daha fazla gaz çıkışı gördük. Süper bir şey oldu o zaman bu. Gazlı içecek içiyorsak içine buzu direkt atmak gazını kaçırıyor. Eğer gazlı seviyorsa birisi. Bir şey söyleyeyim mi? Yani evet, aslında doğru söylüyorsun. Çözünüyor gaz. Gaz çözünüyor ve uçuyor. Yani böyle hani o gazlı içeceklerin gazı kaçtığı zaman tadı biraz şey olur ya böyle. Evet. Mesela soda içiyorsun diyelim. Sodaya buz atacaksın. Bir sudan geçirmek sodanın hem soğuk hem de gazlı içmemize sağlayabilir. Sen doğru bir şey söyledin. Nasıl oldu bu? Arkadaşlar Erhan yıllar sonra doğru bir şey söyledi. Buraya bir alkış. Bir alkış şey yapalım. Bir de mesela soğuk içiniz. Neden soğuk içiniz diyor. Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta gazın çözünmesi artıyor arkadaşlar. O yüzden soğuk içiniz diyor. Tam tersinde de gaz çözünmesi az olduğu için uçuyor. Yani sıcak kola, sıcak maden suyu o yüzden içilmez. Demek ki bu suyun içerisinde çözünen karbondioksit gazı hareket halinde. Bazen çözünmüş gibi takılıyor. Bir bakıyorsunuz tekrardan gaz haline geçiyor. Kararsız. O yüzden nükleasyon dediğimiz olayı gördüğünüz gibi böyle basit bir deneyle de aslında kendimiz de yapabiliyoruz. İçecek demişken tabii ki bu tür gazlı içecekleri içmek çok da faydalı değil arkadaşlar. Bu hep söyleniyor. Bu içeceklerin hem gazlı oluşu hem de içeriğindeki şeker miktarı fazla olduğu için vücudumuza zarar veriyor. Çok fazla gazlı içecek tüketilmemesini öneriyor bütün uzmanlar. Bunun yanında bir de diş minesini etkileyen bir durum var karbonik asitte. Dolayısıyla diş minesinin de aşılmasına sebep oluyor. Hatta bir ara portakal suyunun dahi pipetle içilmesinin faydalı olacağı yönünde bazı tavsiyeler duymuştum. Özellikle diş hekimi dostlarımdan. Karbonik asidin bir diğer nahoş etkisi de korozyon, yani pas. Karbonik asit özellikle su ve karbondioksidin birleşimiyle oluştuğunda boru hatları ve kazan sistemleri gibi birçok alanda korozyon etkisine sebep olabilmekte. Bunlarla başa çıkmak için nötralize edici kimyasallar kullanılıyor. İşte bu noktada devreye BASF giriyor. Geniş ürün yelpazesiyle çeşitli endüstriyel uygulamalar için korozyon önleyici çözümler sunuyor. Örneğin morfolin. Morfolin, kauçuk kimyasalları, optik parlatıcılar, ilaç ve tarım sektörlerinde önemli bir yapı taşı olarak kullanılıyor. Ayrıca lif endüstrisinde çözücü ve su arıtma uygulamalarında korozyon önlemede önemli bir ara madde olarak tercih ediliyor. Evet, böyle nahoş etkileri olsa da BASF sayesinde aslında bu etkilerden de korunmuş olduk. Karbonik asidin bu iki nahoş etkisinin çözümünü bulduğumuza göre biraz da yararlarından bahsedelim. Kandaki pH dengesinin korunmasında bize fayda sağlıyor. Deniz ve göllerdeki canlıların yaşaması için uygun ortamlar sağlıyor. Mercan resifleri ve kabuklu canlılar bu karbonik asitten türeyen bikarbonat sayesinde aslında kabuklarını oluşturuyorlar. Bitkilerin fotosentez yapmasını sağlayarak aslında oksijen üretimine de katkı sağlıyor. Hızla bozulan bir bileşik olmasına rağmen doğada ve endüstride bize olan katkılarından dolayı kendisine minnettarız. Meseleyi anladıysak sorumu soruyorum arkadaşlar. Karbonik asit neden uzun süre stabil kalamaz? A. Karbondioksit ve suya ayrışmaya eğilimli olduğu için. B. Hızla oksijen gazına dönüştüğü için. Evet arkadaşlar, bugün de karbonik asidin hayatımızdaki yerini öğrenmiş olduk. Bilim sonsuz bir deniz gibi adeta her gün, her hafta yeniden öğrenecek bir şey var. O yüzden bilimle kalın, öğrenmeyle kalın. Hoşça kalın. Bir de anlatayım sana demin bildiğim şeyi. Ya sus Allah'ını Soğuk seversen. içeceksen buzu iyice yıkıyorsun bulaşık makinesinde. Soğuk şeye koyuyorsun. Tamam. Ne kadar güzel temizlenirse. Erhan geri döndü. Erhan geri döndü. Güzel. Eğer Nice. bir şeyin
soğuk kalmasını istiyorsan, buzlu soğuk kalmasını istiyorsan, buzlu özellikle içeceklerin, buzu yıkayıp içine atarsan köpürmez. Çok iyi bir şeymiş ya bilmek. Bir daha anlatayım mı? Hayır.